Peki bu geri dönüş olacaksa nasıl olacak? Bu Michael'ın önümüzdeki yıllarda çıkacak biyografi filmiyle mi olacak? Bunu merak ediyoruz şimdi. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu film hakkında da bazı düşüncelerim var. Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. İçimden geldi ve sizinle sohbet etmek istedim. Son zamanlarda 2 tane röportaj videosu yayınladım. Bunlardan sonra sizlerden iyi dönüşler aldık. Videolar iyi ilgi gördü. Hem bu videolar için hem de son zamanlarda Michael'ın geri dönüşü ve yaşama konusuyla ilgili yakın çevresinin bunu yayma telaşı hakkında sohbet etme gereği duydum. Hem samimiyet açısından bir ortam kurmadım konuşmak için, hem de zaten bir stüdyom yok bunun için. Bu zamana kadar biliyorsunuz ki böyle yüzümü göstererek sizlerle konuşmuyordum. Ama söz verdiğim gibi ara sıra bunları yapacağımı size bildirmiştim. Michael hakkında bazı bilgileri verdiğim bir video yayınlamıştım. Ona da 1000 beğeni geldiğinde devam edeceğimi söylemiştim ama gelmedi. Tekrar hatırlatıyorum. Bu ekranda gördüğünüz videoya 1000 beğeni geldiği takdirde devamını yayınlamayı düşünüyorum. Bugün farklı konulardan bahsedeceğim. Son zamanlarda Michael'ın yakın çevresinden, bizim röportajlardan da göreceksinizdir, Michael'ın yaşadığını yaymaya çalışıyorlar ve Michael'ın geri döneceğini yaymaya çalışıyorlar. Peki neden? Michael geri dönmek için bir zemin mi hazırlıyor? Yavaş yavaş takipçilerini buna mı hazırlıyor? Ben bunu düşünüyorum. Ve bunun için de Believe kanalını kullanması gayet olağan. Çünkü burada 85.000, Instagram'da 109.000, TikTok'ta 100.000'i geçti. Bir takipçi kitlemiz var. Ve buradan bu kıvılcımı başlatmak istiyor olabilir. Dolayısıyla bu kanalda inşallah daha fazla röportaj videoları görebilirsiniz. Bu röportajlar bir kıvılcımın işareti olabilir. Yani Michael geri dönmek istiyor ve hayranların tepkisini merak ediyor olabilir. Bu yüzden yorumlarda yapıcı konuşmanızı, onu bazı konularda cesaretlendirici konuşmanızı tavsiye ederim. O yani sadece hayranlarının desteğini istiyor bence. Ve bu yüzden de zemin hazırlıyor. Yani bir anda pat diye olmaz bazı şeyler. İnsanların tepkisini her platformda böyledir. Her olayda böyledir. Önce bir şey yapmadan önce zemin hazırlanır. Zemin hazırlandıktan sonra eylem gerçekleşir. Burada ben bir zemin hazırlama hissediyorum. Peki bu geri dönüş olacaksa nasıl olacak? Bu Michael'ın önümüzdeki yıllarda çıkacak biyografi filmiyle mi olacak? Bunu merak ediyoruz şimdi. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu film hakkında da bazı düşüncelerim var. Yani film
25 yılları civarı çıkacağını ben duydum. 2024 yılında çıkabilir mi? Michael eğer Tony Wilson'ın söylediğine göre, Tony Wilson'la biliyorsunuz röportaj yaptık ve 2024 yılında çıkacağına inandığını söyledi. Çünkü bu Michael'ın babasının bir itirafıydı. 2024 yılı bu yüzden muhtemel bir yıl olabilir. Ama bir tarih belirlemek bence yanlış. Umutların en tükendiği anda bu olabilir. Ki yorumlara bakıyorum. Birçoğunuz artık beklemekten yorulmuş gibi geliyor. 2017, 2022, 23 derken birçok kişi beklemekten yorulmuş gibi gözüküyor. Zaten bana göre de Michael en umudumuz tükendiği bir anda geri dönecek. Bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Ve evet, 2024 neden olmasın? Olabilir. Ama bir beklentiye girmek yanlış olabilir. Yanlış olduğunu düşünüyorum bir beklentiye girmenin. Yani 2024 yılında dönecekse bu filmde dönebilir mi? Ama film 2024 yılında da çıkmayabilir. Yani ve dönecekse de bu filmle birlikte mi dönecek? Yani bu filmde mi onu göreceğiz? Böyle bir şey planlıyor. Eğer böyle bir şey planlıyorsa bu gişe rekorları kıracaktır ve dünyada en çok izlenen biyografi filmi olacaktır. Sadece biyografi değil, totalde de dünyanın en çok izlenen filmi olacaktır. Acaba bunu mu istiyor? Olabilir. Bunu istiyor olabilir. Ama film hakkında bazı olumsuz düşüncelerim var. Öncelikle Jafar Jackson konusunda nötr düşüncelerim var. Çünkü bu dünyanın en büyük popstarının, müzik yıldızının bir filmi olacak. Bu çok profesyonel olması gerekiyor. Yani bu bir aile şirketi gibi davranılamaz. Profesyonel değil. Yani sırf Michael Jackson akrabası diye veya ona benziyor diye birini oyuncu yapamazsınız. Yani bu konuda çok usta birinin, çok usta rol yapan, bu konuda çok yetenekli birinin bu rolü hak ediyor olması lazım. Yani Michael'ın yeğeni diye, kuzeni diye, oğlu diye böylesine önemli bir filmde oynayamazsınız. Ama umarım Jafar bizi utandırır ve çok iyi bir rol sergiler ama böyle olduğunu düşünmüyorum. Böyle olsa şayet olsa bile bu yapılan bir hata. Jafar Jackson'ın hangi oyunculuk eğitimleri var? Nerede kendisini daha önce gördük? Bu filme rol almayı nasıl hak etti? Hak etmedi. Bu yapılan büyük bir yanlış. Yani Michael eğer bu filmle dönecekse müdahale etmiyor mu? Bu filme müdahale etmiyor mu? Bu filmin organizasyonunu kendi yapmıyor mu? Tasarlamıyor mu? Eğer tasarlıyorsa Jafar Jackson'ın mı bu rolü hak ettiğini düşündü? Olabilir mi? Yani Michael gibi profesyonel bir insan akrabalarını mı bu konuda ön plana atar? Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ama umarım yanılırım. Umarım Michael geri döner. Bu filmle mi döner, bu filmle mi dönmez? Bilmiyorum. Ama her şekilde nasıl dönüyorsa zaten filmi de dünyanın en çok izlenen film olacaktır. Eğer dönerse. Eğer dönerse. Eğer dönerse bir YouTube videosu hazırlayacaktır. Muhtemelen kendi
resmi kanalında daha önce de size bahsettim bu durumdan. Ve film de yapacaktır. Bu film detoks olaylarını, 2009'dan sonra yaşanan olayları kapsayacaktır. Evet, biliyorum çoğunuza göre bunlar hayal gibi gelebilir ama Michael Jackson'dan bahsediyoruz. Hayalleri gerçekleştiren ve dünyaya adını altın harflerle yazdıran birinden bahsediyoruz. Büyük bir ihtimalle bu son yapacağı eylemlerle, yani geri dönüş olursa, bir kez daha adını altın harflerle yazdıracak. Bu dünyada bir ilk olacak çünkü. Yani öldü bilinen bir popstarın geri dönmesi ilk defa olacak. İlk defa olacak. O yüzden o da bir ilki yapmak istiyor. Yani daha önce arkadaşlar Elvis filmi de yapıldı. Tupac'la ilgili film de yapıldı. Ama böyle bir şey olmadı. Herkes Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmlerinde geri döneceğini düşündü. Ama olmadı. Bu yüzden de Michael Jackson biyografi filmiyle geri dönecek diyemeyiz. Ama döneceğini umuyoruz. Ama ben biyografi filmiyle ilgili pozitif bir düşüncem yok. Ha, kendini gösterir mi? Başka bir kılıkta gösterebilir. Ama bu filmde dönecek mi, dönmeyecek mi sorusu biraz muamma. Ama profesyonel olmayan bazı durumlar var bu filmle ilgili ve bunu sizlere aktarmak istedim. Sizin de düşüncenizin bu olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani Jafar Jackson'ın burada rol alması sizce profesyonelliğe yakışıyor mu? Ama belki önümüzdeki günlerde farklı olaylar gelişir. Oyuncu kadrosu da bayağı değişiklikler görebiliriz. Belki oyuncu kadrosuna usta isimler görürüz. Umarım her şey iyi olur. Peki Michael dönerse nasıl dönecek? Ben bunu daha önceki videolarımda da belirttim. Kendi resmi kanalından yayınlayacağı bir videoyla, yani bu şekilde benim sizinle konuştuğum gibi o da yüzünü göstererek yayınlayacağı bir videoyla geri döndüğünü ve neden bunu yaptığını açıklayacağını düşünüyorum ve bu video YouTube'un, yani ölüm haberi bile internete durdurdu. Medyayı durdurdu ve bu YouTube'u patlatabilir. Ve bu video YouTube'da en çok izlenen video olacaktır. Hemen bunun arkasından dediğim gibi 2009'dan sonra girdiği kılıklar, yapmış olduğu eylemleri içeren bir sinema filmi olabilir. Ve bu da dünyanın en çok gişe yapan filmi olacaktır. Yani Michael geri döndüğünde birçok şeyin eni olacak. Müziğin eni. Şu an müziğin eni. Müziğin en iyisi. Ama geri döndüğünde hayali olan yönetmenlik mesleğinde de güzel bir adımla başlayacak. Yani en iyi, en çok izlenen filmin yönetmeni olacak. Ve sosyal medyayı da sağlayacak. Orada da en iyisi olduğunu gösterecek. Bunlar hayal değil. Bunlar gerçek olabilir. Sadece birkaç sorun var. Mahkemeye, yani dava sonuçlarını beklediğini duyuyorum. Umarım onları atlatabilir.
Bunu da zaten eğer güncel bir haber gelirse, şu an yok, ben bunu özel üyelerime duyuruyorum. Siz de katılabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de gelen güncel bilgilerden haberdar olursunuz. Ki ben zaten ücretsiz olarak size bilgilerimi aktarıyorum. Mesela 15 dakikalık videoda ücretsiz olarak size aktarıyorum ama gelen ilgiyi ve saygıyı yeterli bulmuyorum. Yani sadece 1000 beğeni istedim. Fakat 6600 kişi izlemiş ama yani 1000 beğeni olmamış. Peki istek olmadığını gördüğüm bir konuda neden devam edeyim? Ya bunu anlayamıyorum. Bu konuda da beni anlayacağınızı düşünüyorum. Saygı bekliyorum. Eğer yeterli bir ilgi görürsem, dediğim gibi 1000 beğeniye ulaştığında zaten devam edeceğim. Bazı bilgileri de ücretsiz bir şekilde herkese açık olarak yayınlayacağım ki daha önce de zaten Gizli Bilgiler serisini ben ücretsiz olarak yayınlıyordum. Ama dalga geçici yorumlar, aşağılayıcı yorumlar bana bunun herkesin hak etmediğini düşündürdü. Bu mesela para değil. 8 tane üyem var. Çok büyük bir para kazanmıyorum. 8 tane üyem var. Yani video olarak yapsam daha fazla kazanabilirim para. Mevzu para değil. Mevzu saygı. Önce hepinizden bir yanlışım olduysa, yorumlarda kırıcı bir yorumum olduysa özür diliyorum. Önce bir takipçimizin kanala attığı bir yorumu göstermek istiyorum. Bu yorum üzerinden de bir cevap vermek istiyorum. Para kazanma konusu. Yani Michael aslında öldü, yaşamıyor. Ve bunu söyleyen tüm YouTube kanalları da para için bunu söylüyor. Bu tamamıyla safsatadan ibaret, tamamıyla yalandan ibaret bir teori. Yani teori bile denmez. Çünkü para kazanma gayesi olan bir insan 2009 yılından beri kayıp olan birine odaklanmaz. Yani bildiğiniz üzere benim kurgu konusunda da yeteneğim var. Mesleğim de zaten hem senaryoya hem kurgu gibi işlere elverişli. Yani bu yeteneğimi başka dallara da yönlendirebilirim ki zaten başka işlerde yapıyorum para kazanmak için. Ama bu mesele sadece bunun için yapılamaz. Yani örnek verelim, mesela size yüz yüze sizle yüz yüze konuştuğum bir video, 41 dolar analitiği gösteriyorum şu an size. 41 dolar para kazanmışım. Ama bunlar için yani bunların içinde harcamalarım da oluyor. Mesela 41 dolar kazanmışım ama 29 dolarını dublaj için harcamışım. Yani ben aslında bu videodan sadece 12 dolar kazanmışım. Peki 12 dolar için zamanımı ayırmışım. Mesela ben bu videoyu 45 dakika civarında kayıt ettim ve kurguladım. Dublaj yaptım. Yani neredeyse bir günüm bu videoya gitti. Peki 12 dolar için bir gün harcanır mı? Harcanmaz. Değer mi? Para için değer mi? Hayır.
Ve zaten bu sebepten ötürü teşekkür butonunu sürekli hatırlatıyorum. Üyeliği sürekli hatırlatıyorum. Çünkü biz bu izlenmelerden, yani ben bu izlenmelerden fazla bir para kazanmıyorum. Yani harcadığım dakikaya, emeğe bu miktarlar çok az. Yani ben bunu esasında para için yapmıyorum. Ne oluyor? Bu arada hani bağış alıyorsun falan filan diyen olabilir. Almıyorum. Şöyle almıyorum. Sağ olun, birkaçınız emeğe saygı gösterip gönlünden bağış yapmak geliyor. Yapıyorsunuz. Ama bu zamana kadar analitiği de size gösteririm. Bu zamana kadar maksimum 50 doları aşmamıştır aldığım bağış. Ve kanalımda sadece 8 üye var. Yani para nerede? Para nerede? 2014 yılından itibaren ben bu kanalı yönetiyorum. Sizce, bakın son izlenmelerime de bakabilirsiniz. Maksimum 10.000 civarlarında izlenmelerimiz var. Yani çok fazla izlenme de almıyoruz. Çok fazla bağış da gelmiyor. İftira atıyorsunuz. Sadece iftira atıyorsunuz. Bu çok büyük bir günah. Tabii ki her YouTube kanalı sahibi harcadığı vaktin, emeğin karşılığını almak ister. Yani ben buraya bir günümü harcıyorsam ve tabii ki karşılığını isteyebilirim. Ama ve lakin dediğim gibi alamıyorum. Bu emeğin, vaktin karşılığını zaten alamıyorum. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ben bu işi para için yapmış olmuyorum. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bazılarınız anlamıyor çünkü. Bu iş çoğunluğu gönül işidir. İnanç işidir ki kanalın adı zaten Believe. İnanmak. İnanmasam, kalbimden bunu yapmak gelmese değmez. Para için değmez. Bunu demek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Takipçilerin arasında YouTube kanalı olanlar vardır muhakkak. Şu aşamalardan oluşur. Özellikle araştırma kanalları için daha zordur. İlk önce konuyu belirlersiniz. Konuyu araştırırsınız. Konuyu metne dökersiniz, video metnine dökersiniz. Sonra o metni düzenlersiniz, video metni haline getirmek için. Ondan sonra çeviri yaparsınız, seslendirme yaparsınız, kurguya atarsınız o sesi. Ondan sonra stok görüntüleri arar bulursunuz. Onları da bir kurgu aşamasında birleştirirsiniz. Ondan sonra dublaj yapılacaksa dublaj yapılır. Çeviri yapılacaksa çeviri yapılır. Yani altyazıdan bahsediyorum. Ve ondan sonrası ise YouTube küçük resim için bile belki yarım saat, belki bir saat uğraşırsınız. SEO ayarlarını yaparsınız. Bir video toplam size bir güne patlar. Bir gün. Yani bu zahmetli bir iş. Bu sadece para için yapılmaz. Evet, para için burada olan kanallar var. Onu siz çok iyi biliyorsunuz. YouTube'daki birçok kanal zaten para için burada. Ama burada 85 bin takipçimiz var. İzlenmelerimiz aylık 200 bini geçmez. Buradan zaten fazla para kazanamazsınız. Dolayısıyla ben bir video için bir günümü harcıyorsam sizlerin de desteğini beklemem gayet doğal. Lütfen bu konuda artık anlaştığımızı düşünüyorum. Kendimi de ifade etmek istedim.
Çünkü inanan arkadaşlarım var. Hepimiz inanıyoruz. Ben de inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz. Bu sizi düşündürmesin. Yani böyle bir şey yok. Mevzu para değil. Mevzu saygı. Mevzu teşekkür etmek. Bu kadar. Yani bu zor bir şey olmasa gerek. Çünkü dediğim gibi az önce süreçleri anlattım, video süreçlerini. Her video kısa uzun fark etmez. Yaklaşık bir gününüzü alıyor ve sonra altında kötü yorumlar gördüğünüzde üzülebiliyorsunuz. Evet. Bir sonraki videom soru cevap olabilir. Bu videonun altına sorularınızı yazmanızı bekliyorum. Ben de bir sonraki videoda cevaplandırabilirim. Desteğiniz için teşekkür ederim. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım görüşmek üzere. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Orada da iyi ilerliyoruz. Artık anketler de gösteriyor ki herkese açık anketler yapıyorum videoların altına. Michael Jackson'ın yaşadığına inanan birçok insan var. Her geçen gün artıyor. Bunda hepimizin payı var. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki yüz yüze videomuzda neyi anlatmamı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz alta. Sadece soru yazmanıza gerek yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İnanmaya devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.